Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Nilay konusunda iyi bir kamu spotu yapsınlar diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. Heyecan dolu bir bölümü geride bırakırken yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri bizler de iyice merak etmeye başladık. Bölümün ardından konuşulacak o kadar fazla başlık oluştu ki senaristlerin yeni bölümde hangi hikayeyi nasıl taşıyacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Ben ilk olarak Nilay cephesi ile başlamak istiyorum. Çünkü son bölümde gerçekten ekran başındaki herkesi rahatsız eden ve izlerken huzursuz hissettiren sahneler izledik. Yağız, Nilay'ı güzellikle elde edemeyince işi çok daha çirkin ve tehlikeli bir noktaya taşıdı. Nilay'ı kaçırması yetmezmiş gibi bir de sahte fotoğraflar oluşturup onun üzerinden tehdit kurmaya çalışması kabul edilebilir bir şey değildi. Açıkçası televizyon ekranlarında bu tarz şantaj sahneleri görmek insanı ister istemez geriyor. Bu nedenle umarım senaristler burada hassas ve örnek olacak bir anlatım kurarlar. Bence yeni bölümde Nilay kendisini bir süre tamamen sıkışmış hissedecek. Yaşadığı şeyin ağırlığı, maruz kaldığı tehditin psikolojik etkisi ve başına gelenleri anlatsa bile insanların nasıl tepki vereceğine dair korkusu onu iyice köşeye sıkıştıracak. Ancak burada verilmesi gereken mesajın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım Nilay korkusuz bir şekilde savcılığa suç duyurusunda bulunur. Yağız'dan geri adım atmaz ve onun en ağır cezayı almasını sağlayacak sürecin kapısını aralar. Böyle bir hikaye gerçekten bu tarz şantaja uğrayan tüm kadınlara örnek olur. Hatta onlara güç verir ve susmamak gerektiğini çok net bir şekilde gösterir. Ben bu kısmın alelade bir entrika gibi değil, ciddi bir toplumsal mesele hassasiyetiyle işlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Fragmanda gördüğümüz sahneye gelecek olursak, ben açıkçası oradaki görüntülerin Nilay'ın rüyası olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ünal ailesi her ne olursa olsun Nilay'ı kapının önüne koyacak, onu dışlayacak, onu tek başına bırakacak bir aile gibi yazılmadı. Evet, zaman zaman kendi içlerinde büyük krizler yaşıyorlar. Ama konu Nilay olunca ve özellikle de onun mağdur olduğu böylesine ağır bir mesele olunca bence bambaşka bir refleks gösterecekler. Abdullah'ın defol evimden sözü, diğer aile üyelerinin sert tepkileri ve Nilay'ın bir anda herkes tarafından suçlandığı o görüntüler bana doğrudan bir kabus sekansı gibi geldi. Büyük ihtimalle Nilay yaşadığı korkunun etkisiyle böyle bir rüya görecek. Zaten insan bazen yaşadığı şeyin kendisinden çok başkalarının ne düşüneceği korkusuyla parçalanır. Nilay'ın da tam olarak böyle bir psikolojinin içine sürüklendiğini düşünüyorum. Ama gerçek tarafta işlerin daha farklı ilerleyeceğine inanıyorum. Nilay ilk etapta bunu saklamaya çalışacak. Çünkü utanacak, korkacak ve kimseye nasıl anlatacağını bilemeyecek. Fakat bu sır çok uzun süre gizli kalmayacaktır. Ünal ailesi kısa süre içerisinde bu yaşananlardan haberdar olacak ve o andan itibaren Yağız'a karşı çok sert bir cephe alınacaktır. Burada en önemli nokta şu, ailenin Nilay'ı yargılamaması. Bence senaryo tam da bunu gösterecek. Nilay'ı sorgulamak yerine onun yanında duracaklar. Onu toparlamaya çalışacaklar ve Yağız'a karşı hep birlikte hareket edecekler. Çünkü Nilay bu aile için yalnızca gelin değil, aynı zamanda Mustafa'nın emaneti. Bu yüzden de özellikle onu sahiplenme duygusunun daha güçlü şekilde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim Nursema cephesine. Son bölümde İlhami karakteri gözümüzden düşmeye devam etti. Açık söylemek gerekirse ben İlhami'yi ilk başta çok daha sakin, çok daha anlayışlı ve Nursema'ya iyi gelecek bir karakter sanmıştım. Fakat bölümler ilerledikçe gördük ki İlhami Nursema'yı gerçekten anlamıyor. Onun ne hissettiğini, ne yaşadığını ve nasıl bir baskı altında kaldığını görmek istemiyor. Daha da kötüsü, onun yanında durması gerekirken sürekli onu yalnız hissettiren bir noktada kalıyor. Bu da ister istemez bize İlhami'ye yanlış tanımışız dedirtiyor. Yeni bölümde tartışma esnasında Nursema'ya bağıracak olması ise bence kırılma anı olacak. Çünkü bunca zamandır susan ve sabreden Nursema bu sefer sessiz kalmayacaktır. Ben yeni bölümde Nursema'nın artık içinde tuttuğu her şeyi bir bir söyleyeceğini düşünüyorum. İlhami işini kaybettikten sonra yaşadığı gurur kırıklığını Asil tarafından devre dışı bırakılmasının onda oluşturduğu öfkeyi yanlış yere yönlendiriyor. Kendi kırılmış egosunun acısını Nursema'dan çıkarmaya çalışması ise başlı başına büyük bir haksızlık. Nursema onun düşmanı değil, eşi. Ama İlhami bunu görmek yerine Nursema'yı haksız yere yargılayan, ona bağıran ve onu suçlayan bir çizgiye savruluyor. İşte tam da bu yüzden bence Nursema giderek daha fazla uzaklaşacak. Bu ilişkide sevgi değil yük, anlayış değil baskı, huzur değil yorgunluk büyümeye başladı.
Çok geçmeden de Nursema ile İlhami'nin ayrıldığını izleyeceğimizi düşünüyorum. Hatta bu işin boşanmaya kadar gideceğini düşünüyorum. Çünkü şu aşamadan sonra aralarındaki kırıkların toparlanması pek mümkün görünmüyor. Ama burada şu noktayı da ayrıca söylemek istiyorum. Senaryo şu anlık bizi Asil ile Nursema aşkına doğru taşıyor gibi görünse de ben açıkçası Asil'in de Nursema'yı hak ettiğini düşünmüyorum. Evet, İlhami'ye göre daha baskın ve daha atak bir karakter gibi duruyor olabilir. Ama Nursema'nın yaşadığı onca şeyden sonra yine bir erkeğin gölgesinde yeni bir hikayeye itilmesini doğru bulmuyorum. Benim gönlümden geçen senaryo çok daha farklı. Umarım Nursema İlhami'den ayrılır, ne Ünal ailesinin evine geri döner ne de hemen Asil'le yeni bir ilişkiye başlar. Kendi evini tutar, kendi düzenini kurar, kendi ayakları üzerinde durur ve ilk kez gerçekten kendisi için yaşamayı seçer. Bence Nursema'nın en çok ihtiyacı olan şey aşk değil, huzur. Birinin kurtarması değil, kendi kendini yeniden kurması. Sonrasında karşısına gerçekten ona aşık olacak, onu anlayacak ve onu değiştirmeye çalışmayacak bir karakter çıkarsa, işte o zaman çok daha güçlü bir hikaye izleriz. Bu konuda sizlerin düşüncelerini de çok merak ediyorum. Sizce Nursema ne yapmalı? Her şeye rağmen İlhami'ye bir şans mı vermeli? Asil'le yeni bir maceraya mı atılmalı? Yoksa kendi ayaklarının üzerinde durduğu özgür bir yaşamı mı seçmeli? Yorumlarda mutlaka düşüncelerinizi yazın. Şimdi gelelim Emir ve Çimen cephesine. Son bölümde düştükleri durumdan çıkmaya çalışırken daha da dibe saplanan bu ikili yeni bölümde bence mecburen ayrılmak zorunda kalacak. Kıvılcım kızına sahip çıktı ve Çimen'in yanına aldı. Ama aynı zamanda Emir'e de çok öfkeli. Çünkü kızını düşürdüğü hal ortada. Emir sadece maddi olarak değil, psikolojik olarak da dibe vurmuş durumda. Yeni bölümde artık dayanamayacak ve ailesine battığını söylemek zorunda kalacak. Ama burada da yine Emir'in karakterini ele veren o tavrı göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü işler yolundayken Fatih abim, canım abim, işler tersine dönünce bütün suç Fatih'in üstüne. Kazanırken ortaklık, kaybederken suçlu aramak Emir'in karakterindeki en büyük sorunlardan biri haline geldi. Bu yaklaşım onun ne kadar savrulmuş bir yerde durduğunu bir kez daha gösterecektir. Diğer tarafta Emir'in Çimen'i Kıvılcım'ın evinden almaya gelmesiyle tansiyon daha da yükselecek. Ben Kıvılcım'ın burada çok sert bir tavır alacağını düşünüyorum. Zaten bir kızını kaybetmiş bir anne olarak Çimen'i de göz göre göre ateşe atmak istemeyecektir. Bu yüzden Emir'i kapı dışı etmesi çok olası. Fakat işin duygusal tarafında Çimen hala Emir'e aşık. İşte bu da bütün denklemi zorlaştırıyor. Çünkü mantık başka bir şey söylüyor, kalp başka bir şey söylüyor. Çimen ne kadar kırılsa da, ne kadar üzülse de Emir'i affetmek için bir sebep arayacaktır. Ben bu sefer ikilinin yeniden bir araya gelme ihtimalinin Çimen'in hamileliğine bağlanacağını düşünüyorum. Hatta gelecek bölümde Çimen'in hamile olduğunu öğrenebileceğimizi tahmin ediyorum. Böyle bir gelişme olursa hem Kıvılcım cephesinde hem de Ünal ailesi cephesinde yepyeni krizler çıkar. Ardından da şu anlık görünen tablo Emir ve Çimen'in Ünal ailesinin evine yerleşecek olması. Açıkçası eğer böyle bir şey olursa orada taşlar iyice yerinden oynar. Zaten herkesin birbirinin hayatına fazlasıyla dahil olduğu bir ev düzeni var. Ve böylesine kırılgan bir ilişkinin o evin içine taşınması yeni kaosların kapısını sonuna kadar açar. Emir'in gururu, Çimen'in kırılganlığı, Kıvılcım'ın endişesi ve aile içindeki güç dengeleri derken bu hikaye daha çok su kaldırır. Bakalım o zaman Emir ve Çimen'i nasıl kaoslar bekliyor olacak? İzleyip göreceğiz.